Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Yeni videomuzla sizlerleyiz. Masallar da, oynatılan oyunlar da toplumsal cinsiyet rolleri içerir. Kız çocuklar evcilik oynarken, erkek çocuklar kılıçla oynayıp maceraya atılacakları zamanı beklerler. Masallar kızlara kal, erkeklere ise git der. Kırmızı başlıklı kız, küçük bir kız ile kurt arasındaki olaylara dayanan bir Avrupa halk masalıdır. Sözlü edebiyata dayalı masalın tarihi çok eski de olsa, evrimleşmiş metnin bilinen ilk yayınlanmış versiyonu Fransız masalcı Charles Perrault'undur. 1697 yılında basılmış Kaz Ana'nın Masalları kitabında yer alır. Bu ilk versiyonda öykü, kurdun kızı yemesiyle sona erer. Masalın zaman içerisinde birçok değişik versiyonu ortaya çıkmıştır. Hikayenin bilinen hali 19. yüzyılda Grimm kardeşlerin Alman köylerinden topladıkları masallardan derlenip yazıya geçirilmiştir. Bir avcının kurdun karnını yarıp büyük anneyi ve kırmızı başlıklı kızı kurtarmasıyla son bulur. Masalın görünen teması yasaklanmış bir şeyi yapmanın cezasıdır. Ormanda oyalanması yasaklanan kız bu yasağa uymadığı için cezaya uğrar. Görünüşte çocukların tanımadıkları kişilerle konuşmaması gerektiği şeklinde bir ders verilir. Masalın orijinal versiyonuysa aslında çok başkadır. Günümüzden 2008 yıl önce Yunanistan'da bugünkü Yunan tavernalarının atası olan hanlarda sahneye çıkıp fetiş hikayeler anlatmasıyla tanınan Simirnalı Markus isimli bir şahıs tarafından yazılmıştır. Ki o dönemlerde eşcinselliğin gündelik hayatın bir parçası olduğu Yunanistan'daki en büyük eğlencelerden bir tanesiydi. Orijinal masalda kırmızı başlıklı kız olarak bildiğimiz karakterin üvey ve alkolik bir annesi vardır. İçki parası bulabilmek adına 13 yaşındaki üvey kızını kırmızı iç çamaşırlarıyla erkeklere pazarlamaktadır. Metinde çok kıllı ve çirkin olduğu lanse edilen bir adamın para teklif etmesine rağmen çirkinliğinden dolayı kabul görmediğinden ve bu yüzden kırmızı başlıklı kıza tecavüz etmek için fırsat kolladığından bahsedilmektedir. Yani orijinal masaldaki meşhur kurdumuz. Zaman geçtikçe kırmızı başlıklı kız bu işi meslek edinir ve üvey annesine büyük bir kin beslemeye başlar. Büyük annesi ise aslında son derece enerjik ve genç görünümlü olan dedesidir. Karakterimiz çocukluğunda onun oyun bahaneleriyle tacizine uğramış, zaman içerisinde ise bundan hoşlanarak ensest bir ilişki yaşamaya başlamıştır. Hikayenin sonundaysa en başlarda bahsi geçen ve teklifi reddedilen kıllı ve çirkin kişi karakterimiz dedesine giderken onu takip eder ve dedesini öldürerek karakterimize zorla tecavüz eder. Masalın günümüzdeki bilinen derlemesi acaba ana metinden ne kadar etkilenmiştir? Ve masalı dinleyen miniklere ne tarz mesajlar vermektedir? Bir de onlara göz atalım. Öncelikle küçücük bir çocuğun tek başına ormana girmesiyle başlıyor masalımız. Peki küçük bir çocuk yalnız başına ormana gönderilir mi? İnsanlar çocuklarını bırakın ormana yollamayı, oynasın diye kapının önüne çıkmasına dahi zar zor müsaade ediyor. İşin içinde bir vicdansızlık var. Burada orijinal metindeki üvey anneye atıf yapılıyor ve çocukların zihinlerine daha çok küçük yaşlarda üvey annelere karşı olumsuz bir olgu yerleştiriliyor ki toplumda üvey anneler genelde kötü olarak düşünülmektedir. Peki bu kızın bir babası yok mudur? Evet, kızın bir babası var elbet ama olayların farkında değil. O iş derdinde, geçim derdinde, pazardan bir demet pırasa ile 2 ekmek alıp eve gelmenin derdinde. Şöyle eve geldiğinde bacaklarını uzatıp sobanın üzerinde pörtleyen kestanelerin yaydığı kokuyu duymanın derdindedir. İhtiyar ve hasta bir kadının yani kırmızı başlıklı kızın büyük annesinin koca ormanda yalnız yaşamasına hangi vicdansız evlat izin verebilir? Tabii ki karısının gönlünü hoş tutmaya çalışan vicdansız bir oğul yani kırmızı başlıklı kızın babası. Burada da bencilliğe açık bir atıf vardır. Ya da şöyle de düşünülebilir. Yeniden evlendiği ikinci karısıyla arasını iyi tutmak ve kırmızı başlıklı kızın iyi bir evlat olarak yetişmesi için mecbur kalmıştır. Adam koca gün çalışıp eve geldiğinde de sıcak bir tas çorba olsun istemiştir. Huzur derdindedir ve fakat olup bitenlerden habersiz olduğundan karısı hakkında yanlış şeyler düşünmemektedir. Aslında kırmızı başlıklı kız, baba annem beni yalnız ormana gönderiyor dese masala bile gerek kalmayacaktır. Bu yaşlı kadın kırmızı başlıklı kızın anneannesi midir babaannesi midir? Hikayenin gidişatına bakılarak kırmızı başlıklı kızın babaannesidir. Kahramanımızın üvey annesi kayınvalidesiyle yaşamak istememiş, sonradan inşa edilen orman evinde yaşaması için kocasını bir şekilde yalandan vaatleriyle kandırmıştır ve yine kötü üvey anne imajı vurgulanmıştır.
Üvey annesinin altın gününden kalan çörekleri ormanda yaşamaya mecbur edilen babaannesine götürmek zorunda kalan, yolda tavşanlar tarafından aman ha o üvey annen tarafından kiralanan kurtla diyaloğa girme uyarılarına kulak asmayan ve kurtla sohbet edip çiçek toplaması için ikna edilen kırmızı başlıklı kız, babaannesinin yanına vardığında yatakta babaannesinin değil de kurdun yattığından habersiz çörekleri masanın üzerine koyar. Babaannesi sandığı kurtla girdiği şuyun büyük, buyun iri diyaloğu sonunda tek hamlede yutulur. Yutulur yutulmasına da avcının kırmızı başlıklı kızın üvey annesinin bir iş peşinde olduğunu bilmesi ve olay yerine intikal etmesi elbette tesadüf değildir. Masalda sürekli vurgulanan kırmızı renk, cinselliği, tutkuyu ve bekareti sembolize eder. Kanalımıza destek olmak için videoyu Twitter, Facebook gibi sosyal platformlarda paylaşmayı, yeni videoları takip edebilmek için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videoların altındaki mail adresinden ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.